Hayko Cepkin akustik performansını nasıl buluyorsunuz? Brutalsiz Hayko mudur? Ona bir şey demeyeceğim. Fakat Hayko Cepkin'in brutalli bir performansını isterseniz gelin bakalım bir Hayko Cepkin analizi yapalım. Hayko Cepkin'i seviyor musunuz? Evet hocam. Çok güzel. Burada Çok farklı Haykocular buradalar, yanımdalar. Şimdi bu onların yanında bakalım neler diyeceğim. Madem siz de Hayko Cepkin seviyorsunuz. Hayko ile ilgili bakalım. Hayko Cepkin. Bir canlı bulalım. Evet, burada eser. İşte bu ya. Güzel güzel. O çıktı yalnız direkt ölüyorum. Gerçekten mi? Evet ölüyorum. Bir canlı bakalım o zaman. Bertarafet var. Hocam o da çok güzel. Bertarafet'e mi Evet, bakalım? güzel, o da Hadi o güzel. zaman Bertarafet. Evet, şimdi son derece aslında güzel. Kemik bir kayıt. 4 tane enstrümanla çıkmış. Yani çok daha iyi anlayacağız şu an neler olduğunu. Hayko Cepkin'in yaptığı işte bir numaralı olay. Belli bölümler tamamen clean, tamamen tertemiz teknik. Hiçbir şey koymuyor içine. Yani normal şan pozisyonunda şarkı söylüyor. Bu dinlediğiniz her şey. Tabii bu kadar hareketle bunu söylemesi hakikaten iş. Onu söyleyeyim yani. Burada bir kere bir seviye başka bir şey yaptığı kesin. Nefeste bir oynama bile yok bak. Dertlerini, benlerini hep pozisyon tutuyoruz. Ben de bir derdenin ama sürekli sanki şan pozisyonunda şarkı söylüyor. Hocam zaten nere mezunu? İstanbul Üniversitesi galiba. Öyle mi bilmiyorum Hocam ben. hatta Türk Sanat Müziği galiba yani. Hadi canım. Hocam evet. O kadar güzel söylüyor ki Gerçekten. zaten çok güzel İlginç. söylüyor. Yalnız playback var içinde gördüğünüz gibi. Öyle mi? Tabii bakın yani arkadan back vokaller geliyor da back vokali Yok söyleyen yok. Hatta yaylılar falan geliyor. Belli bir kısmı demek ki arkadan üzerine playback geliyor. Bakalım ama şan herhalde canlı diye umuyoruz gene. Ya maalesef bu tarz müzik yapılıyor artık. Yani konserlerde de böyle. Evanescence'i de dinleseniz aynı şey oluyor. Belli back vokalleri arkalara gizliyorlar. Canlı da oradan onlar geliyor. Muhtemelen en büyük olay sound kaygısıyla oluyor arkadaşlar. Çünkü yani o albümdeki sound'u sahneye yansıtamıyorlar. O yansımayınca da yapacak bir şey yok. Playback'ten alıp en azından seyirciye öyle bir şey sunuluyor. Şimdi ikinci bölüme geçtik. Yani parçanın bir bölümü la 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 la. Ve ikinci bölümde brutal bir aksiyon. Bol bol delay başladı farkındaysanız arkadaşlar. Yani Hayko Cepkin'in yaptığı işi ben genel olarak daha önce çünkü bir kere daha yaptım Hayko Cepkin analizi fakat yayın çok fazla donmuştu o nedenle ekleyemedim. Hayko Cepkin'in yaptığı işi şöyle özetleyelim. Parçanın 2 bölümü var her zaman. Birinci bölüm tamamen doğru teknikle, tamamen bir şan öğrencisi gibi şarkı söylediği, doğru teknikle okuduğu bir bölüm. İkinci bölüm tamamen brutale döndüğü. İlk bölümde hiçbir ilgisi olmayan yeni bir bölüm. Ama ikisini birbiriyle hiçbir zaman karıştırmıyor. İkisini de ayrı formatlar olarak geçirip birbirine ekliyor. Yani şöyle bir şey değil. Başladığı bölümde kirli sesi hiç kullanmıyor. Hani içine falan hiç kullanmıyor. Tertemiz söylüyor. Brutal ise tamamen yaptığı bu. Ben brutal uzmanı olmadığım için yani brutalle ilgili bir nasıl yapılırı hiçbir zaman anlatamıyorum size. Anlatmıyorum da. Sadece yapan insanların bana pek çok yere seslerini sakatlayarak geldiklerini bildiğim için de herkese de böyle brutal yapın, çalışın, kendiniz deneyin diye öneremiyorum. Çünkü sorun olma şansı olabilir. Nodül çok fazla şansı var. O nedenle çok hassas işlerdir. Hayko bu stilde bunu bu kadar zaman yapıp bu kadar sağlıklı kalabiliyorsa yaptığı şey yanlış değildir diye düşünüyorum. Kendisiyle röportaj yapmak da istedim bu konuda ama bana geri dönüş olmadı. Neden? Ya. Kısmet hocam.
geçiyoruz galiba. Adeta geri geldi. Geliyoruz. Hala brutal mi? Geri döndü. İkinci bölüm bir brutal. Brutale geçtik. Devam ediyorum. Burada yoğun bir delay ile beraber bu brutal yapıyor. İçinde efekt var mı yok mu bilemiyorum arkadaşlar. Bunu ancak kendisinden dinleyebiliriz tabii ki. Yani içinde biraz daha fazla abartmak için o sırada distortion katılıyor mu, katılmıyor mu? Çünkü bunları sahnede artık görme şansınız pek yok. Bir tane pedalla yapıyorsunuz. Hatta mikrofonun üzerine bir tane tuş var. Siz oraya geldiğiniz zaman, tuşa bastığınız zaman bütün efektler devreye giriyor. Bunları bilemiyorum. Onu kendisi anlatabilir. Ben de böyle ahkam kesmek istemem daha fazla. Ama onun şarkılarını söylerken şarkıların A ve B bölümüne ait olduğunu mutlaka düşünün. A bölümü tertemiz bir okuma, B bölümü tamamen bir brutal, çığlık, scream, bir şeyler. Ben Nilüfer'in şarkısını bile yapmıştı, dinlemişsinizdir. Nilüfer'in hangi şarkısı? Nilüfer'le birlikte düet yaptı. Ümitleri. Ne duydum. Orada bile distortion yapıyor yani. Evet. Bir yerde hani bir Peki. kısmında sadece. Hayko ile ilgili şu anlık fikirlerim bunlar arkadaşlar. Devam.